Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte The Niblash adında epey ilginç bir oyun deneyimleyeceğiz. Oyun dediğime bakmayın, aslında bu bir çeşit etkileşimli müzik albümü. Underground Progressive Rock grubu Redwax'ın şarkılarıyla bezenmiş müzikal tadındaki yapım bizlere sürreal bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Tuhaf, eğlenceli ve yer yer absürt bir tonda ilerleyen oyun bolca subliminal mesaj içeriyor. Dilerseniz şimdi hızlıca oyuna geçelim. Her zamanki gibi sonda bir puanlama ve genel değerlendirme bölümü olacağını anımsatıyor ve izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, başlıyoruz bakalım. Çok ilginç grafikleri var. En başta dikkatimi çeken o oldu. Subway'in, yani metro istasyonunun yanında bir evimiz var. Karakter bir TV'ye göz atmak istiyor. New York'a benziyor burası. Sanki New York'ta biraz böyle fakir bir apartman dairesinin içindeyiz. Kapıya nedense böyle bir sandalye çekmişiz. Başlarken biraz bilgi vereyim isterseniz. Bu aslında bir oyun. Evet, bir oyun ama bir anlamda da Redwax grubunun etkileşimli albümü diyebiliriz. Yani çok ilginç bir konsept denemişler burada, onu başta söyleyeyim. Müzikleri alıp direkt böyle Spotify'a koymak yerine etkileşimli bir albüm yaratmaya çalışmışlar. Yani oyunun içine müzikleri yedirmişler. Böylece bir bakıma hem grubu tanıtmış olmuşlar hem de müziklerini, albümü baştan sona oyun içinde dinleyebiliyorsunuz. Çok çok enteresan bir konsept. Ben biraz şaşırdım, biraz da hoşuma gitti. Çünkü bu tarz böyle yenilikçi şeyler pek görmüyoruz. Akıllıca da bir yöntem olmuş. Yani düşünsenize, hani şimdi hangi işi yapıyor olursanız olun şu devirde o kadar bir şey var ki, böyle ne diyeyim, doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum. İçerik kalabalığı, yani her içerikten çok fazla var. İşte sinemadan, edebiyattan tutun da oyunlara kadar her şeyden o kadar fazla var ki kendinizi bu kalabalık içinde tanıtabilmenin en mantıklı yolu yaratıcı bir PR şekli bulmak. Bu da bana biraz yaratıcı geldi. Bayağı bir yaratıcı geldi daha doğrusu. Oyunun içine müziklerinizi yedirmek ve etkileşimli bir albüm yaratmak. Redwax grubunun. Ben daha önce dinlemedim bu grubu. Herhangi bir müziğini falan ben de ilk kez dinleyeceğim. Ama böyle kendilerini psikodelik müzik yapan bir grup olarak konumlandırmışlar. Biraz böyle Pink Floyd'dan, Radiohead'den falan, işte Nirvana'dan esintilerin olduğu bir grup. Aslında Pink Floyd'u falan çok severim. Ama bu grubu duymamıştım işin doğrusu. Çok da bir bilgim yok. Sizinle birlikte keşfetmiş olacağım. Evet, şu televizyona bir bakalım öncelikle isterseniz. Televizyon çalışmıyor. Yayın yok. Kendimizi buraya niye kilitledik onu bilmiyorum. Bu arada karakter acıktığını söylüyor. Ya bu geçici bir çözüm demiş, yani kapının arkasına bu sandalyeyi koymak ama kendimi iyi hissetmemi sağlıyor demiş. Şurada pizza vardı. Ondan bir dilim alalım. Bunu yiyemem diyor. Bir dahaki sefere gerçek bir pizza alacağım. Oldukça kötü bir pizza. Şurada ne var? Bu arada kapı çaldı. Kapının altından biri bir VHS kaset yolladı bize. Gizemli bir VHS kaset diyor karakterde. Şurada oynatıcımız var. Hemen bir takalım bakalım. Bu muhtemelen bizi oyuna sürükleyecek olan gizemli kaset. Atmosfer çok iyi bu arada ya. Çok beğendim gerçekten. Hani bir oyun gibi düşünmeyin bunu. Daha çok böyle yürüme simülasyonu gibi ama çok rahatlatıcı bir tarafı var, yani onu söyleyebilirim. Kumandayı alayım şuradan.
Ve bakalım kasetin içinde ne varmış. Bu eski VHS kasetlerin girişinde bu tarz uyarılar olurdu. Onlardan esinlenmiş. Konsept çok güzel ya. Gerçekten çok iyi bir konsept. Şu an gördüğünüzde e, inanılmaz bir 80'ler havası var burada. 80'lerin commercial'ları, o reklam filmlerinin girişleri gibi olmuş. Evet. Bayağı bir psikodelik bir ortam var şu an. Biraz da hissettim biliyor musunuz? Bu MTV'de 90'larda yayınlanan klipler vardı, yabancı klipler. Orada böyle enteresan psikodelik müzikler falan olurdu. Sanki böyle onu açmışım izliyormuşum gibi geldi bana. Çok hoş ama çok beğendim, onu söyleyebilirim. Çok güzel ya, görüntüler falan. Çok yaratıcı gerçekten. Burada bir sürü bilinçaltı göndermesi var ama bu herkes de farklı işler. Kişiden kişiye değişir bu göndermeler falan. Space'e basarsan geçersin diyor ama geçmemeyi tercih ederim şimdi. Az önceki sakin hava tamamen dağıldı şu an. Galiba oyuna giriş yapıyoruz. Karşımızda enteresan bir adam var. Tuhaf görünümlü. VHS içine kaydedilmiş hatıralar diyor. Onları bana geri getir. Ha, bu arada müzik giriş yaptı. Yani biraz bu şarkı Nirvana'nın şarkılarını hatırlattı bana. Ortam çok güzel gerçekten. Çok sakinleştirici. Bu abiye bu hatıraları toplayıp getirmemiz gerekecek. Bir taraftan da müziğimizi dinleyeceğiz. Ben de böylelikle Red Fox grubunu e, tanımış olacağım bu oyun vesilesiyle. İmajlar falan çok güzel ya oyundaki. Bu tarafa gidiliyor mu? Gidilmiyor. Ben konsepte bayıldım gerçekten. Yani çok çok yaratıcı. Müzikler de güzelmiş bu arada. Burada yetişkin filmleri varmış. Tamam, bir ara gireriz buraya. Önce bir şöyle etrafı gezelim. Böyle hayalet imajlar var. Aslında şehir yok olup gitmiş gibi. Ama geçmişten gelen görüntüler, yani demişti ya zaten VHS'ye kaydedilmiş anılar. O görüntülerin yansımalarını görüyoruz sanki. Etrafta böyle gördüğünüz gibi hayalet arabalar falan var. Şurada bir tren mi bu? Evet, tren aşağıya doğru uçmuş sanki.
Burada fareler var. Bu nedir? Burada bir Atari kolu gibi bir şey var. Onu collect ettik. Bunları toplayacağız galiba, bulduklarımızı, bu tarz fotoğrafları. Bu albümün ilk şarkısı olabilir. Güzelmiş, çok rahatlatıcı, hoş bir müzik. Şuraya bir girelim bakalım, yetişkin filmleri diyor. Ha, sanırım her bir odaya ya da içerideki yerlere girdiğimizde farklı bir müzik çalıyor diyecektim. Telefon çalmaya başladı. Nerede çalıyor? Ha, şuradaymış. Evet. Başka bir yere teleport olduk, ışınlandık. Enteresan bir yerdeyiz. Burada da alabileceğimiz bir şey var. Onu da alalım. Red Wax'ın albüm kapağı galiba bu. Ortam çok acayip gerçekten. Bu biraz daha eğlenceli bir şarkı ama ilk şarkıyı daha çok beğenmiştim. İlk çalanı. Bu biraz daha şey geldi bana. Avaraş, daha böyle ortalama bir şarkı gibi geldi. Albümlerde yaparlar ya, böyle iki tane güzel şarkı olur, sonra araya bir tane çok böyle ortalama bir şarkı atarlar falan. Biraz öyle olmuş bu. Koridor çok uzun bu arada, ben koşayım ya. Ya seviyorum böyle yaratıcı oyunları ya. Konsept, yani yeni bir şey yapmaya çalışan oyunları seviyorum ya. Gerçekten çok iyi bir konsept olmuş bu. Evet, belki çok bir şey yapamıyorsunuz oyunda. Hani sadece sağa tıklamak, sola tıklamak, etrafa bakmak, incelemek gibi. Ama yine de fikir çok yaratıcı. Çok yaratıcı bir fikir ortaya atmışlar. Ya baksanıza, işte bir taraftan da etkili oldu. Ben bilmiyordum Red Wax diye bir grubun varlığını. Öğrenmiş oldum. Şimdi muhtemelen ara ara bakacağım. Albümlerini falan dinleyeceğim. Burada muhtemelen oyun içinde dinlediğim şarkılardan birkaç tanesi kafamda kalacak. Onları dinleyeceğim vesaire. Evet, bu arada şarkı bitti. Biz buradan nasıl çıkacağız onu bilmiyorum ama. Tekrar telefona gitsek. Tekrar yetişkin filmlerinin olduğu yere geldik. Burada bir peçete ve losyon var. Sebebini anlamışsınızdır. Buralar kilitli. Tamam, buradan çıkabiliriz herhalde artık. Burayla işimiz bitti sanırım. Şurada ne var? Hayalet gölgelerden biriymiş. Tamam, sana ihtiyacın olan şeyleri getireceğiz. Ha, burada da bir tane albüm kapağı gibi bir şey var. Bunu da alalım. Ya şu aşağıda 3 tane yazan şey var ya, onları toplamamız lazım. Onlar artık her neyse. Onların her birini collect etmemiz lazım. Evet, yeni bir yere girdik. Burası pizzacı. Rat Pizza mı yazıyordu? Bir şey yazıyordu. King Rat Pizza. Evet, içeri girince de müzik değişiyor farkındaysanız. Berbat bir şey var burada. Bunun bir adı vardı, unuttum gerçekten. Ne diyorlardı buna ya? Unuttum, neyse. Bu
biraz daha punk rock tadında bir şarkı olmuş. Top havuzunun içinde yüzüyoruz. Bir taraftan bakıyorum hani yapabileceğim bir şey var mı diye. Etkileşime girebileceğim falan. Burada bir tablo var. Burada da şey yazıyor. Dışarı çık hemen şimdi diyor. Çıkınca müzik bitiyor. Şurada da varmış bir tane. Bunu da alalım. Siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Burada ilginç yine bir manzara var. Şehrin sonunda tek başına bir bank. Ha, buraya oturulabiliyor. Çok ilginç. O ne oluyor? Banka oturunca yine bir yere teleport oluyoruz. Tatile geldik. Bir anda kumsalda bulduk kendimizi. Burada da bir otobüs durağı tabelası var. Arkada Mısır piramitlerinde görebileceğiniz türden kafalar falan var. Karşıda da son derece psikodelik bilim kurguvari bir yapı var. Bu müzik de iyiymiş ama. Biraz gaz bir şarkıymış bu. Suyun içine girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Bu tarafa gidelim. Gerçekten çok tuhaf bir oyun ya. Ne desem bilemedim. Ya oyun demeyeyim. Ya oyun diyorum sürekli ama aslında amaç farklı burada tabii. O yüzden böyle buna oyun diye kestirip atmak biraz haksızlık olur. Sanırım müzik bitmeden buradan çıkış yapamayacağız diye düşünüyorum. Çünkü etrafta etkileşime girebileceğim başka bir şey bulamadım. Ya da tekrar oturursak geri döner miyiz acaba? Evet. Tekrar oturursak şehre geri ışınlanacağız. Neyse, bu şarkıyı da dinlemiş olduk bu arada. Güzel bir şarkıymış. Oturalım tekrar. Hop, bir anda şehre geldik. Çok güzel ya, gerçekten. Çok enteresan bir oyun. Şurada girmediğimiz bir alan var. Burası nedir? Müze gibi bir şey galiba. Olmaya da bilir, bilmiyorum. Evet, farklı bir alana girdik. Burada müzik değişmedi, hayret. Belki de değişmesi için bir şey yapmamız lazım. Another Light. Ya bu yazdığı galiba bu kartların üzerinde yazanlar girdiğiniz bölümde dinlediğiniz müziğin adı olabilir, emin değilim. Gerçekten bilmiyorum. Öyledir diye tahmin ediyorum. Botanik bahçesi gibi bir yere girdik. Evet, müzik değişti bu arada. In the Garden. Acaba çalan müziğin adı o mu? Güzelmiş, beğendim. Bu da güzel. Girişi yakaladı beni. Yani bazı müzikler girişten yakalar ya. Girişten yakaladı beni.
Evet. In the Garden müziğin adı. Kendi klibinizi çekebilirsiniz bu bahçenin içinde. Şimdi çıkarsam müzik muhtemelen bitecek. O yüzden şimdi çıkmayayım. Tasarımı falan da güzel, onu söyleyeyim yani. Bölüm tasarımları, bu uğraşılmış ya üstüne, yani o çok kendini belli ediyor, biliyor musunuz? Öyle sallama bir oyun yapmamışlar yani. Gerçekten hani albümlerini tanıtmak için öyle yalandan bir şey yapmamışlar. Ciddi manada uğraşmışlar üzerine. Sanatsal bir tarafı var, bir dokunuş var, estetik bir taraf var, onu hissediyorsunuz hemen. Zaten müzik grubu da bu tarz faaliyetlere yakın bir grup gibi duruyor. Normal. Ama tabii kime yaptırdılar bu oyunu? Kendileri de oyun sektörüyle ilgili miler bilmiyorum ama ilgili olmasalar böyle bir şey düşünmezler bence. Buradan da çıkalım isterseniz. Bir sır buldum burada. Şu yazının hemen altında. Bunu da alalım bakalım. Burada hiçbir şey yazmıyor. Almost Stranger yazıyor. Demek ki ilginç böyle sırlar bulabiliyoruz duvarların arkasında. Tıklayınca kendi kendine açıldı. Enteresan. Bu aklımızda olsun. Taksinin içinde bir VHS kaset daha buldum. İlginç. Demek ki bunlara bakmak lazımmış, bu televizyon ünitelerine. Böyle bir mekanik olduğunu bilmiyordum. Şimdi biraz daha dikkatli bakacağım etrafa. Bakın gördüğünüz gibi sağ alt köşede bir tane kasetimiz oldu. 2 tane daha bulursak sanırım şu tuhaf giyimli adama gidip hepsini verdiğimizde bir şey olacak. Kaseti içine yerleştirmemizi istiyor. Arkadaş aynı zamanda bir VHS oynatıcı galiba. Tamam. Dilediğin gibi olsun. Rahatladın mı? Daha da istiyor. Bir tane de burada var sanırım. Şu old school, eski görüntünün olduğu yerde dansçının kasetini bulduk. Evet, onu da götürüp arkadaşa verelim bakalım. Aç. Geliyor kaset. Afiyet olsun. Gitgide kötüleşiyor bu arkadaş. Tamam, bir tane daha getireceğim sana. Sen burada biraz bekle, olur mu? Kasetlerden biri de bu ağaç görselinin içindeymiş. Daha önce de önünden geçtim, hiç fark etmedim. Bunu da alalım. Ağaç kaseti diyor, tamam. Bunu da arkadaşa verelim. İyice dağıldın sen ha. Kasetleri yedikçe tuhaflaşıyorsun. Al bakalım. 3'e tamamladık. Ne oluyor ya? Evet, istediği şeye dönüştü sonunda. Bir hayali meğerse CRT TV olmakmış arkadaşın. Hayaline ulaştı.
Bence gayet de yakışıklı gözüküyor. Çok hoş. Konuşalım bakalım. Bize ne diyecek? Ben her şeyi gördüm diyor. Görmem gereken her şeyi gördüm. Sen de her şeyi gördün mü diye soruyor. Tamamdır, yani gördük diyelim. Sonunda mükemmel demiş. Ne oluyor? Evet, tam manasıyla bir TV'ye dönüştü. İçinden de bir siyah bir kedi çıktı. Merhaba dedi. Merhaba sana da. Çok ilginç bir oyun ya gerçekten. Yani ne desem bilemedim. Bu arada ortam ve müzik hafiften değişiyor diyecektim ama tamamıyla değişiyor. Bence şu an atmosferin tadını çıkaralım. Bu arada bu müzik de çok güzelmiş. Ben bunu da çok beğendim. Girişte ilk dinlediğimiz müzik ve bu açık ara favorim oldu diyebilirim. Ve şu an iyice değişmeye başladı etraf. Ne oluyor ya? Çok güzel gerçekten. Bir çöl fırtınasının içinde kaldık. Şu an böyle amaçsızca geziyorum etrafta. Biraz bu tarafa gitmek istiyorum. Bakalım burada ne olmuş. Her şey çok hızlı bir şekilde çöl kumlarının altında kalıyor. Bu tarafa gidilebiliyor artık. Çok ilginç. Şimdi de 3 tane güvercin istiyor bizden. Tabii bir kedinin isteyebileceği en mantıklı şeylerden biri güvercin. Ortam çok değişti gerçekten. 3 tane güvercin bulmamız lazım. Burada yine enteresan bir oda var. Şurada yani daha tuhaf ne görebilirim diye düşünüyorum oyunda. Her seferinde yeni bir tuhaflık yapıyor. Merhaba dostum, uzaylı dostum. Bize vereceğin bir şey var galiba. Teşekkür ederim. Verdi ve kayboldu. Çok ilginç ya. Burada bir güvercin var. Evet, birini aldık. Güzel. Çok iyi. Bu güzelmiş. Burada bir telefon var. Keep looking down diyor. Aşağıya bakmaya devam et. Artık herkes telefonlara gömülü yaşadıkları için. Güvercin sesi geliyor. Burada bir yerde olsa gerek. Evet. Bir tane daha bulduk. Seni de alalım. Burası nedir? Alice Harikalar Diyarı mı? Nedir bu? Şu an kendimi bir Pink Floyd klibinin içinde gibi hissediyorum. Müzik de değişti bu arada. Çok güzel. Harika bir müzik. Çok fazla konuşmak istemiyorum, biraz müziği dinleyin diye. Bu böyle rahatlatıcı bir, ne diyeyim, hem yürüme simülasyonu hem bir
müzik dinletisi gibi oldu. Ben çok beğendim yani. Yani klasik saçma korkutmaya çalışan ama korkutamayan oyunların yanında bu çok gerçekten bir bağımsız oyun olmanın hakkını vermiş bana kalırsa. Çok güzel. Yürüme animasyonda fark ettiyseniz böyle hafif süzülür gibi, aslında yürür gibi değiliz de kayar gibiyiz böyle. Bence kasıtlı olarak yapmışlar bunu, özellikle hafif böyle bir ne diyeyim müzik klibi havasında ilerlesin. Sanki biz hareket eden bir kameraymışız gibi hissettirsin istemişler diye düşünüyorum ben. Çok da güzel olmuş o. Yani öyle sallanma efekti falan yok. Gerçekten oyun içinde dolaşmak çok keyifli. Hiç rahatsız etmiyor. Yani boş boş dolaşıyoruz. Yaptığımız hiçbir şey yok şu an ama benim çok hoşuma gitti. Onu söyleyebilirim. Böyle farklı şeyler beni çok çabuk tavlıyor ya. Yani bilemiyorum. Müzik de çok güzeldi bu arada. Bir de solo girdi. Şu soloyu dinleyip öyle çıkalım bence. Harika. Harikaydı. Tek kelimeyle harikaydı. Bayıldım. Ha, şurada da bir galaksinin, bu camdan da galaksinin dışına çıkıyoruz. Bu da ilginç bir müzik olmuş. Biraz bu Vangelis'in müziklerinin girişi gibi olmuş. Biraz elektronik bir havası var. Burada çok fazla ilerleyemiyoruz. Sadece burada kalabiliyoruz. İleri gitmeye çalıştığımda görünmez bir duvar beni blokluyor. Bu da güzelmiş ya. Kesinlikle bu oyunu bir kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Ben kendi sesimi olabildiğince düşükte tutacağım. Müzikleri duymanızı isteyeceğim. Çok rahatlatıcı bir, ne diyeyim, böyle etkileşimli albüm ve yürüme simülasyonu olmuş. Kulaklıkla dinlerseniz beğeneceğinize eminim. Çünkü o zaman müziğin kalitesini de hissedebiliyorsunuz.
Birini de burada bulduk. Evet, artık 3 tane güvercinimiz var. Kediye dönelim bakalım. Bizim biraz sevimsiz gözüken kara kedimize. Al bakalım. Yalnız irileşiyor mu, bana mı öyle geliyor? Sanki biraz büyüdü gibi değil mi? Ay yemedi, çok enteresan. Ben hani güvercine saldıracak yiyecek falan zannettim. Önünde duruyor. Sanki ruhunu aldı ama bedenini bıraktı gibi oldu. Enteresan. Bunu da al bakalım. Evet ya, büyüyor. Normalden çok daha büyük gözüküyor şu an. Sonuncuyu da verelim. Daha fazla büyümeyeceksin değil mi? Bence yeterli büyüklüğe ulaştın. Kompozitlenmeye hazır mısın? Yani şey diyor, artık bir kompozisyon yaratacağım senin için, hazır mısın diyor. Tamam, hazırım diyelim bakalım. Çok merak ediyorum ne yapacağını şu an. Nereye gitti? Pis pis. Ne oluyor? Bir anda ortam çok iyi ya. Ben biraz gezeyim şehrin içinde. Harika şu an atmosfer. Müzik de mükemmel, o kadarını söyleyeyim. O iki şehir birleşiyor gibi oluyor şu an. Tepeden başka bir şehirle kavuşum yaşıyoruz. Çok güzel ya. Oh, her yerde mesajlar var şu an. Bu gerçekten Redbox meselesi olan bir grup, yani boş bir grup değil, size bir şeyler anlatmaya çalışan, mantıklı mesajları olan bir grup. Yoğun bir şekilde de retro bir tarafı var grubun, onu anladım şu an. Şiir şu an bildiğiniz çalkalanıyor bu arada. Of, her şey iç içe geçti. Müzik sona erdi.
Ve galiba emin değilim ama oyunun da sonuna geldik diye düşünüyorum. Aynen öyle, oyunun sonuna geldik. Ben çok beğendim. O kadarını söyleyeyim. Bir kere çok yaratıcı. Her şeyden önemlisi çok yaratıcı bir konsept var burada. Yani çok iyi düşünülmüş, çok etkileyici. Yani bu bir PR çalışması da olsa, bir reklam çalışması bile olsa saygı duyulası bir PR çalışması bu. Çünkü ortada yaratıcı bir konsept var, yaratıcı bir fikir var ve onu çok iyi modellemişler. Her yönüyle çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Sonda yine yorumsuz bir şekilde puanlama bölümünü göreceksiniz. Tavsiyem siz de denemek isterseniz tamamen ücretsiz bu arada oyun. Hem grubun müziklerini dinlemiş oluyorsunuz hem de böyle ilginç bir atmosferin içinde gezmiş olursunuz. Bir Steam üzerinden indirip kendiniz de deneyebilirsiniz. Ücretsiz olduğu için o da ekstra bir avantaj. Bu arada oyunda benim henüz keşfedemediğim bazı gizemler olduğunu da biliyorum. Çünkü başka bir yayıncıda, yabancı bir yayıncıda bir takım gizemler olduğuna dair spoiler yemiştim maalesef. Aslında çok sevmiyorum spoiler yemeyi ama ufak tefek gizemler var. Onları da siz keşfedebilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.